Genel anlamda korkunç olsa da otomobil satışları açısından fena olmayan bir seneyi geride bıraktık. ODD verilerine göre 2020 yılında toplam pazar önceki yıla göre %61.3 genişlemeyle 772.788 adede ulaşırken binek araçlarda büyüme yaklaşık %57.6 seviyesindeydi. SUV satışları da bu büyümeden nasibini aldı. Bu araçların satışları 2020'de %84.3 oranında arttı. İsterseniz gelin Petronas'ta Bilgin Olsun'un bu bölümünde 2020 yılında Türkiye'nin en çok satan SUV modellerine bir göz gezdirelim. ...2019 yılında 2400 adetin biraz üzeriyle başlayan listemizi bu sene 6236 adetle açıyoruz. Kia'nın popüler modeli Sportage, geçtiğimiz yıla oranla satışları neredeyse 2'ye katlamış olsa da bu adetler kendisinin 6.lıktan 10.luğa düşmesine engel olamamış. Satışların artmasına yardımcı olmak için otomatik şanzımanın tek motor seçeneğiyle sunulmasından vazgeçilebilir. Geçen yıl olduğu gibi 2020'de de PSA'nın ilk temsilcisi listemize 9. sıradan katılıyor. Fakat bu sefer marka farklı. Geçtiğimiz yıl ilk 10'a giremeyen Opel, 2020 satışlarında Grandland X ile listeye dahil oldu. Bir benzinli bir de dizel motor seçeneğine sahip olan otomobil, PSA ailesinde yer alan kardeşleriyle karşılaştırıldığında ağır başlı kalan tasarımıyla satışlarını artırmayı başardı. Geçen senenin 9.sunu bu yıl 8. sırada görüyoruz. 2020 yılında iki örneği Motor 1 çalışanları tarafından satın alınan Citroen C5 Aircross, PSA'nın C SUV segmentinde sunduğu konfor ağırlıklı model olarak öne çıkıyor. Fransız markanın farklı tasarım dilini başarılı şekilde kullanan otomobil, iki benzinli bir de dizel motor seçeneğine sahip. Geçtiğimiz yılın 10.sunu bu sene 7. olarak görmek sürpriz değil. 2019 yılının Şubat ayında satışa sunulan Volkswagen T-Roc o yılın başını kaçırdığından sıra kaybetmişti. İlk tam yılında 9.000 adedi zorlayan satış rakamları ise gayet başarılı. Aracın bu başarıya sadece tek motor seçeneğiyle ulaştığını belirtmekte de yarar var. T-Roc'u şu anda sadece 1.5 litre hacimli benzinli motorla alabiliyorsunuz. 2019 yılı satış listesinde 10.000 barajını geçen iki model vardı. 2020'de ise sayı 6'ya çıktı. İşte o araçlardan ilki. Geçtiğimiz yıl podyumun en alt basamağında yer alan Qashqai bu sefer 3 sıra birden kaybetmiş durumda. Satışlar yaklaşık 1100 adet artmış olsa da pazarın büyümesi Nissan'a yaramamış gibi. 2020'de iki yeni donanım paketi tanıtılan Qashqai'nin 1.6 litre hacimli dizel motorunu kaybetmesi ve ilerleyen yaşı satışlara da yansımaya başlamış. 2019 yılına göre sırası değişmeyen tek model Volkswagen Tiguan. Satışlarını neredeyse 2'ye katlayan modelin makyajlı seçenekleri de 2020'nin sonlarına doğru Türkiye'de yollarda görülmeye başladı. Avrupa'da da iddialı satış rakamlarına sahip olan Tiguan'ın satışlarından 149 tanesinin 7 kişilik Tiguan Allspace olduğunu hatırlatalım. İşte listemizin en iyi performans gösterenlerinden birisi. Fiyatları Ocak ayının sonunda belli olduğundan teknik olarak satışta ilk senesini tamamlamayan yeni nesil Peugeot 2008, pandemi nedeniyle bir ara 155 beygir güç üretebilen motoru ve farklı donanım paketleriyle de satılmıştı. Birçok kişinin sıra beklediği araç, Fransız markanın köşeli tasarım dilinin en şık temsilcilerinden birisi ve geçen yıl listeye girememişti bile. Ayrıca 4. olduğu için de üzülmesine gerek yok. Zira 3. sırada da abisi 3008 var. 2020 yılının sonlarında makyajlı haliyle satışına başlanan otomobil, geçen senenin satışlarını yaklaşık 1300 adette geride bırakmış durumda. Bu yüzden birincilikten podyumun son basamağına düşen 3008'de kardeşi Citroen C5 Aircross gibi ikisi benzinli, biri dizel toplam 3 motor seçeneğiyle satışa sunulmakta. Yeni nesli tanıtılmış olsa da eskisinin satışları çok iyi giden bir otomobil de Hyundai Tucson. Geçtiğimiz yılın listesinde 4. sırada olan SUV bu yıl ikinciliğe kadar çıkmayı başardı. Segmentinin en güçlüleri arasında yer alan 1.6 litre hacimli benzinli ve dizel motor seçeneklerinin haricinde 4 tekerlekten çekiş sistemi de sunan Tucson, Türk tüketicisinin sevdiği modeller arasına girmiş durumda.
Ve işte SUV'lerin yeni kralı. 2 yıldır 2. sırada yer alan Duster sonunda 1. sıraya oturmayı başardı. Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 7000 adet artan satışlar Dacia'nın bu modelini en üst basamağa taşıdı. 1 ve 1.33 litre hacimli benzinli motorların haricinde 1.5 dizel ve 1.6 LPG gibi seçenekler de sunan Duster'ın düşük kalan fiyatları da başarısında önemli rol oynadı. Bu arada Dacia'nın Duster'ı 2020 yılı boyunca sadece manuel şanzımanlı olarak sattığını da hatırlatalım. İşte geldik bir Petronas'ta bilgin olsun daha sonuna. Çılgın bir yıl olan 2020'nin sonunda SUV'ler daha da çılgın attılar diyebiliriz. Peki sizce liste içerisinde yaşanan oynamaların sebebi neydi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.